Evet arkadaşlar, bakar mısınız böreklerim ne kadar güzel pişti ve bakınız sanki el açması gibi arkadaşlar bu böreklerim kabarıyor. Bakınız. Duyuyor musunuz arkadaşlar çıtırtıyı? Bu hazır yufkadan arkadaşlar. İçinde hiçbir şey yok. Sadece ve sadece yağ ve soda. İçinde yumurta, yoğurt, süt yok. Bakınız şu güzelliğe. Kıyamıyorum ki bölmeye. Şöyle yapayım tekrar sizin için. Bakınız bu şekilde pufidik bir börek oluyor. Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan patatesli kolay börek tarifim var. Aynı zamanda yemek olarak da geçiyor. Patatesli olduğu için karın doyuruyor. Şimdi soğanlarımı, bir adet büyük kuru soğanımı küçük küçük doğradım arkadaşlar. Kuru soğanın üzerine şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile yumuşamasını sağlayacağım. Ocağımın altını açtım. Kısık ateşte soğanlarımın yumuşamasını bekliyorum. Haşlamış olduğumuz patateslerin kabuklarını soyuyoruz. Daha sonra küçük küçük dilerseniz rende de yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kolayınıza gelirse ben bugün doğrayacağım küçük küçük. Bu şekilde. Rendeyle uğraşmıyorum. Sıcakken bakın daha buharları çıkıyor arkadaşlar. Diyorum. Kuru soğanlarım yumuşadı. Bu aşamada 1 yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Ev yapımı olduğu için bu tarifime tuz koymuyorum. Çünkü salçam tuzlu. Dilerseniz siz artı tuz koyabilirsiniz. Şimdi yarım çay kaşığı karabiberim var. 1 tatlı kaşığı kekiğim var. Güzelbahçe dağlarının kekiği. Hepsini bir karıştırıyorum. Baharatlarını karıştırın ki patatesin her noktasına eşit miktarda geçsin. Bu aşamada artık patateslerimizi ilave ediyoruz. Patateslerle birlikte 1-2-3 dakika kavuruyoruz. 5 dakika patatesli salçalı soğanlı yağımı kavurdum. Şimdi bakınız hazır. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi bu iç harcımızın, börek harcımızın tamamen soğuk olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, 2 adet yufkam var. 2 adet yufkamdan 8 adet börek yapacağım. Hazır yufkadan pratik, lezzetli, şahane bir tarifle sizlere geldim. Öncelikle zeytinyağıyla, siz dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı ile güzelce bir yağlıyoruz. Şimdi yufkam çok ince olduğu için arkadaşlar fırçayla şöyle yapıyorum ama çok zor oluyor. Ben sizlere pratik yöntemini gösteriyorum. Şöyle yaparsanız eğer elinizle hem elinizin lezzeti geçsin, bu şekilde yaptığınızda sanki ütü yapmış gibi oluyorsunuz. Yağ her noktasına eşit dağılıyor arkadaşlar. Hem pratik bakın bu yöntem, hem de çok kolay oluyor. Maden sodası bakın avucuma aldım. Yani 1 yemek kaşığı maden sodasını şu şekilde koyuyorum. Kapatıyorum. Daha sonra diğer yarısı. Şimdi bunu eğer küçük yapmak isterseniz eşit olarak üzerini bu şekilde kapatabilirsiniz. Fakat kareleri küçük oluyor. O yüzden çok kapatmayın bakın. Bu şekilde bir aralık, karelerin büyük olmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum. Şimdi buraları tekrar yağlıyoruz. Tekrar sodalıyoruz. Tekrar 1 yemek kaşığı şöyle arkadaşlar bakın avucuma döküyorum yemek sodasını. Gördünüz mü? Tekrar kapatıyorum ve bunun tam kare olmasını sağlıyorum.
kare olması için arkadaşlar bu köşeyi alıyorsunuz, buraya getiriyorsunuz. Bakın. Eğer şuraya işaret koydum. Buradan kapatıyorum. Şu anda tam kare oldu. Tekrar yağlıyorum. Yine bir yemek kaşığı maden sodamı koyuyorum. Bu maden sodası arkadaşlar kabarmasını sağlıyor. Bakın içerisinde süt, yoğurt, hiçbir şey yok. Yumurta yok. Soğutmuş olduğum patatesimden şimdi içerisine bırakıyorum. Arkadaşlar bu tarif çok doyurucu oluyor hem de ekonomik. Şu ucunu şöyle, bu ucunda böyle mutlaka şey olsun arkadaşlar, birbirine değsin ki açılmasın. Yoksa kabarmaz böreğiniz. Bu böreğin özelliği kabarmasıdır arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bakınız, mektup zarfı gibi yaptım. Kapatıyorum. Hazır, bunu tepsiye bırakacağım. Şöyle bir kare yapıyoruz. Daha sonra uçlarını birleştiriyoruz. Buyurun. Bu şekilde 8 adet böreğimiz olacak 2 yufkadan. Vermiş olduğum ölçüden 8 adet böreğim çıktı. Yani bir porsiyondan 8 porsiyon. 2 adet yumurta sarısı, beyazlarını kullanmıyorum bu tarifimde. İçine 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Yumurta sarılarımı zeytinyağı ile incelttim bakınız. Şimdi böreklerimin üzerine güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyorum. İsteğe bağlı, dilerseniz bu şekilde çörek otu ve susam da serpebilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişmeye gidiyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Böreklerim balon gibi kabardı. İçinde soda olduğu için bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Evet arkadaşlar, bakar mısınız böreklerim ne kadar güzel pişti ve bakınız sanki el açması gibi arkadaşlar bu börek. Oh oh oh, çok sıcak olduğu için arkadaşlar yanıyorum. Şöyle size şunu göstermek istiyorum, bakınız. Duyuyor musunuz arkadaşlar çıtırtıyı? Bu hazır yufkadan arkadaşlar. İçinde hiçbir şey yok. Sadece ve sadece yağ ve soda. İçinde yumurta, yoğurt, süt yok. Bakınız şu güzelliğe. Kıyamıyorum ki bölmeye. Şöyle yapayım tekrar sizin için. Bakınız bu şekilde pufidik bir börek oluyor. Ve iç dokusunu size göstermek istiyorum. Tabii ki o kadar sıcak ki. Ben de bekleyemedim soğumasını. Of 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 arkadaşlar, şu lezzete, şu güzelliğe bir bakar arkadaşlar. Ben yiyemeyeceğim ama şurasından yiyeyim. Bakın nasıl çıtır çıtır üstü. İçi yumuşacık patates. Arkadaşlar bu patates o kadar lezzetli olmuş ki lütfen bu tarifimi deneyin. Samimiyetimle söylüyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.